Arkadaşlar selam, herkese selam. Ağustos ayının son günlerine yaklaşırken sizinle yeniden bir canlı yayında beraberiz. Umarım keyifler yerindedir. Biraz karanlık ortam, kusura bakmayın arkadan gelen ışıklardan dolayı biraz karanlık olması normal. O yüzden çok fazla kendimi göstermeden hemen grafiklere geçeceğim. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Canlı işlem grubunda yer almak isteyenler için hemen bir üye indirim kodunu vereyim. Tabii bu ayı sürecini daha doğrusu iyi değerlendirmek lazım. Eğitim, öğrenim ve kitabım çıktı. Nerede kitabım? Hemen onu da bir saniyenizi rica ediyorum. Evet. Kitabımı da şöyle sizlere göstereyim. Kripto para piyasaları yeni başlayanlar için kripto para piyasaları adlı kitabım çıktı arkadaşlar. 140 sayfalık bir kitap. Kitapyurdu.com adresinden satın alabilirsiniz. Yeni başlayanlar için kripto para piyasaları kitabı. 140 sayfa çok büyük değil, çok zor değil. Okuması olabildiğince sizler için basit hale getirdim. Bir sonraki ralliden önce, bir sonraki boğa piyasasından önce bu kötü durumu fırsata çevirin. Benimle çevirmenize gerek yok ama bu durumu, bu düşüş ayı piyasasını fırsata çevirin. Çünkü az bir şey kaldı büyük ihtimalle. Bana göre ayının son çeyreğindeyiz. Bu hemen boğa gelecek anlamına gelmesin. Çünkü size cycle'ları da elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. O yüzden arzu ederseniz mesela bizim arkadaşlarımızdan grup içindeki Ethereum'da bile bu piyasada bile %100 yapanlar. İşte BellUSR'de, Ethereum birçok şeyde kar alıp %100 yapan arkadaşlarımız oldu. Ama bunu yaparken tek bir tane coin olarak değil, sepet mantığıyla, yelpaze. Yelpazen çok güçlü olacak ki serinletsin, kırılmasın. Anlatabiliyor muyum? Sepet mantığıyla istatistiksel gerçekleri de size anlatarak beklentiler anlamında kahin olmadığımızı ve kimsenin de kahin olmadığını gösteren, sizi milyoner yapmayacak bu kitap. Sizi milyarder yapmayacak bu kitap. Ama başkaları tarafından para kaybetmenizi, başkaları yüzünden para kaybetmenizi engelleyecek. Nasıl engelleyecek? Bir kere size gerçekleri gösterecek. Anlatabiliyor muyum? Yani gerçekleri, her attığımızın gol olmadığını diyorlar ya, stopsuz hoca. Kardeşim, trade yaparken stop kullanıyorum tabii ki ama stopumu ben oraya yazmıyorum. Mental olarak ben kendi hesabımı biliyorum. Senin dayanma gücün bayağı yüksek iken, senin dayanma şeyin mesela nasıl anlatayım? $1000 param var, 700, 800, 900 dolar eksiye geldiğin zaman kapatır iken ben $1000 paramı $50, $100 zarara geldiği zaman kapatabiliyorum. Trade yaparken, yatırım yaparken stop kullanmam ben. Çünkü ben koyduğum miktarı baştan risk analizini yaparak koymuşum oraya. Ya 0 olacak, ya 5 katına çıkacak, 10 katına çıkacak, belki 2 katına çıkacak. 1'e 2 risk reward, yani risk kar oranı. Ama bunlar geçmişte istatistiksel olarak anlamlı, yani statistically significant rakamlar, seviyeler. Bu videoda yer alan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Ben profesyonel bir yatırım danışmanı değilim arkadaşlar. Aşağıda lütfen yazıyor. Bunu da okumanızı rica ediyorum sizden. Ve şimdi başlayalım. Neler düşünüyorum? Neler olabilir? Yanılabilirim, elbette yanılabilirim. Çünkü tam olarak bir dönüş ve daha düşüşün bitmediğini görebiliyorum. Ve sizinle önceden paylaştım. 2 gün önce dikkat ederseniz. 2 gün önce seviyeler verdim. Düşüşten, yani bu en son kırılımdan önce. Çünkü söylediğimiz zaman arkadaşlar bakın size bir şey söyleyeceğim. Bir kere
Her hareket başladığında roketçi tayfa çıkıyor. En başında söylemiştim diyen tayfa. Ve her düşüş başladığında da bu defa işte fiyatlar düşüyor, Bitcoin bitti, kriptolar bitti, artık sıfırlanacak diyen tayfa. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ben. Burada bu piyasalarda ve finansal piyasaların hepsinde binlerce kişi her sene Bitcoin çıkacak diyor. Binlerce kişi her sene Bitcoin düşecek diyor. Yani bir kişinin ben Bitcoin düşecek dedim, düştü. Lamıcım yok, geçmişte var. Bu benim çıkacak dediğim zaman çıkacağının garantisini vermez. Ben Bitcoin'in yüksek olduğunu düşündüm. 62.500'den de öğrencilerimle beraber çıktık. Nerede alacağız hocam dedikleri zaman 30 binlerde başlayacağız dedik ve orada başladık. Arkadaşlar AVAX'ı yanlış hatırlamıyorum 24'lerden ve 14'lerden alacağımızı söyledik. Ne yapıyorsun dediler. Öğrencim diyor bana. Ne yapıyorsun dedi. Öldürdün hocam AVAX'ı. Aldık. Yanlış olabilir şimdi rakamlar. Tam kafada durmuyor çünkü ben fiyatlarla ilgilenmiyorum. Beni ilgilendiren ortadaki o grafik beni ilgilendiren. Fiyat AVAX USDT olsun bilmem ne olsun hiç önemli değil. Fiyat. Bana şu an sorun Bitcoin kaç para diye. Vallahi bilmiyorum. Bilmem de gerekmiyor. Bilmeme ihtiyaç yok. Ya zaten yaşlandık, kafa zaten onların hepsini tutmak zorunda değilim ben. Ben fiyatın ne yapacağıyla ilgilenmiyorum. Beni ilgilendiren fiyatın ne yapamayacağı. Bu girişi yaptık. Şunu da söylüyorum. Tekrar söylüyorum, şu kısmı tekrar bitireyim. İşte efendim Bitcoin'in düşüşünü tahmin eden Atilla çıkacak demeye başladı. Ayı bitti mi acaba? Arkadaşlar böyle bir dünya yok. Bak tekrar söylüyorum. Ben olayım, bir başkası olsun. Bitti demiyorum bu arada. Ben olayım, bir başkası olsun. Her sene binlerce, on binlerce kişi zaten yarısı çıkacak, devam edecek diyor. Yarısı düşecek diyor. Bu %50'lik kısım biliyor. Ve bildiği zaman da emin olun bu adam biraz tanınmış ise, birazcık etrafında kendini güzel satabilmiş ise, biraz PR yapma gücü, kapasitesi yüksek ise bunu sosyal medyada duyuruyor. Ve bu defa diyorlar ki X hoca alım beklemeye başladı. Geçmişte yapılan araştırmalara baktığınız zaman mesela Testy Trades olması lazım. Testy Works veya Testy Trades. Bu kişiler bir çalışma yapmışlar fon yöneticileri arasında. Bakın bu yapılan çalışmada bir senede %70'ini bilen bir fon yöneticisi bir sonraki sene %20'lerde %30'larda kalmış. Çünkü ortalamaya dönüş, law of large numbers, yani büyük sayılar kanunu bunu gerektirir. Önemli olan burada bilmek değil, bir strateji kurabilmek ve bu stratejiye uyabilmek. Şimdi biz bu bilgiler doğrultusunda bunu kafamızda tutalım ve bu bilgiler doğrultusunda analizimize geçelim. Sizler de bu esnada lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenebilirseniz çok memnun olurum. Evet, gelen arkadaşlarımız var. Sevgili Deniz, hoş geldin. Sevgili Mustafa, hoş geldin. Teşekkürler. Sevgili Deniz yine yayına like. Evet gelsin. Onurcuğum hoş geldin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar yayını beğenelim. Yayınların çoğalması, like ve paylaşma ve motivasyon. Teşekkür ederim sevgili Onur. Evet. Şu yazıdan artık kurtulalım. Yatırım tavsiyesi değil. Bunu bilin. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Arkadaşlar hemen sizinle ekran paylaşımına gireyim. Çok da fazla sözü uzatmaya gerek yok. Şimdi bu ekran paylaşımını yapmadan evvel şu ekranı bir küçültmem lazım. Hemen geriye geliyorum ve ekranı paylaş diyorum. Ekranı paylaş deyip TradingView uygulamasını sizlerle paylaşıyorum. Ve bunu da full screen yaparak
kendimi şöyle aşağıya atarak grafiğimizi bakalım. Grafiğimiz geldi. Yazılar ekran büyüktür diye varsayıyorum. Birazcık daha büyüteyim. Şimdi 2-3 gün önce bir tweet attım. Dedim ki bu tweette trend içerisinde negatif uyuşmazlık var. Trend içerisinde negatif uyuşmazlık. Nedir bu? Şu trendi çizdiğimiz zaman fiyatlar yükseliyor olsa da aslında trend bazlı düşüş var. Çünkü trend bazlı yükseliş devam ediyor olsaydı fiyatlar bunun tepesine kadar gider ve tepeye değerdi. Trend içinde siz osilatörde görüyorsunuz, alt indikatörlerde görüyorsunuz. Ben çizdiğim trendlerde onu görüyorum zaten, bu uyuşmazlığı. Ve trend içerisindeki uyuşmazlık sözcüğünü benden başka kullanan daha şimdiye kadar ben duymadım. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar bakın, bu trend kırıldığı zaman şuraya bakın, şuraya bakın. Değmiş, biz bunu çizdik zaten. Geçmişten bakarak çizdik. Bu trend bir kere değdi. 2 ya, 3. değdi, zıpladı ve medyanına kadar dahi gidemedi. Peki biz bunu biraz aşağıya çekelim. Şu tepelere, şuraya çekelim. Bakın burada maksimum medyanına değdi. Bu şu anlama geliyor. Trend içerisinde birazcık aşağıya sektiği zaman fiyatın bir an evvel yukarıya gitmesi beklenir ki güçlü bir şekilde çıkıp tekrar yukarıyı test edebilsin. Ve arkadaşlar şu mesafeyi geçtikten sonra artık bu trendten bir hayır beklenmez. Trendimiz kırılmış oldu. Tekrar trende gitmez demiyorum. Bu trend kırılmış oldu. Buna biraz zoom yapalım. Zoom yapmak ne demek? Günlük grafikte bakıyoruz. Şimdi zoom yaparak birazcık saatlik grafiğe doğru geçelim beraber. Şimdi saatlik grafik bize ne gösteriyor? Şimdi bakın, yatay, bunları söylemeyeceğim nasıl keşfettiğimi, bu seviyeleri bulduğumu, ancak şurada bir seviye vermiştim. Bir tane de aşağıda verdim. Arkadaşlar bu seviye kırıldı. Dedim ki bir sonraki destekler 1. seviye, 2. seviye, attım tweette söyledim. Ve buradan ilk önce bir tepki geldi ve fakat bu tepki yukarıya giderek ne yapmadı? Yeteri gücü veremedi. Şimdi 2. seviyeye geldik. Bir dönüş var yukarıya. Önce güzel haberi vereyim. Bir yukarıya bir dönüş var. Bu dönüşü gördüğümüz zaman diyoruz ki bu fiyat bana göre medyanı 1. test edecek. Medyandan bir düzeltme tekrar şuraya, şu bölgeye. Yani 22.130 seviyesini geçerse o zaman 1. hedef 23.250 ve 2. hedef şu kırılamayan, geçmişten belirlediğimiz, geçmiş fiyatlardan belirlediğimiz bölgeyi, kırılamayan bölgeyi tekrar kırarak yukarıdaki 32-33 bin bandına doğru, hedefine doğru büyük ihtimalle gidecektir diye düşünebiliriz. Ne zaman? Bu dönüş, düzeltme dönüşü bana göre. Bu dönüşten sonra bir kere daha vurup aşağıya 19 binlere ve hatta 14 bin, 11 bin aralığına gitmesini bekleyebiliriz. Bu tezimi anlatırken bir dayanağım var. Kafamdan uydurmuyorum. Kafamdan uydurmadığım dayanağımı da sizlere müsaadenizle göstereyim. Yani bu şu anlama gelmiyor. 2 gram aşağıya gitti diye herif düşüş geliyor. Hayır. Uzun zamandan beri diyoruz ki Bitcoin yukarıdan gelen, anlatacağım, %75'lik seviyeyi doldurmadı. Bunun için indeks grafiğine bakıyoruz. Yani Bitcoin'in 2013 Temmuz'dan bugüne kadar gelen grafiği ne zamanmış? 2010, düzeltiyorum. 2010 Temmuz'dan gelen grafiği. Bu benim geliştirdiğim bir indikatördür. Şu seviyeler all time high seviyelerini gösteriyor. Zirveleri gösteriyor. Bakın şurası %75 düşüş. Yani baktığımız zaman ayı piyasasına girdiğimizde Bitcoin %75'lik düşüşünü sağlıyor. Hatta %80-84'lük düşüşler sağlıyor. Bakın şuradan itibaren bakalım, %80 aşağı yukarı. %75'in altında Bitcoin konsolide oluyor. İstatistiksel bir çıkarım bu. Ve konsolide olduktan sonra da yukarıya ne yapıyor? Yöneliyor. Aylık grafiğe geçelim.
Şimdi arkadaşlar buradaki her bir bar aylık bu Bitcoin'in tamamen grafiğini, yani en başından bugüne kadar elimizde olan maksimum grafiğini gösteriyor. Bu ağ bitti. Bunu biliyoruz artık. Peki ayı bitti mi acaba? Ayının bana göre son çeyreğindeyiz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Hemen kalkıp da bu ayı piyasası biter bitmez tekrar yukarıya çıkacağız ve zirve yapacağız anlamına gelmiyor. Çünkü burada fiyat geldi birazcık şöyle vakit geçirip tekrar %75 seviyesinin üstüne çıkarsa Ocak, Şubat gibi dibi artık yapmış ve tekrar yükselişe geçmiş bir Bitcoin bekleyebiliriz. %75'in altında geçmişe hareketlere baktığımızda %75'in altında genellikle biraz akümülasyon olduktan sonra, yani konsolidasyon yan yana, akümülasyon da toparlama, akümüle olan bir Bitcoin tekrar yukarıya yönelip yaklaşık 10-12 ayda bir zirve yapabiliyor. Ama bunun için aşağıda %75 seviyesinin altında biraz akümülasyon beklemek ve bir V dönüşü yerine U dönüşü beklemek daha mantıklı. Nasıl? Fiyat buradan gelmiş, dönmüş, gelmiş, dönmüş, gelmiş, dönmüş, şeyi sayma. Şimdi geldi. Bunu buraya koyalım. Tekrar bunu alalım. Buraya koyalım. Tamam. Bunu alalım. Buraya koyalım. Şimdi aşağı yukarı ben baktığım zaman Mart ayında dibi görmüş oluruz diyorum bu istatistikten yola çıkarak. Mart ayında kalkış hareketi başlamış olur diyorum. Bu istatistikten yola çıkarak. Şimdi dip seviyelerinden baktığımız zaman da bakın istatistik bu. Bu gerçek değil. Bu olmayabilir. Şu ve şu. Hiçbir şey yapmıyorum. Alıyorum bunu, dip gördüğü yere getiriyorum. İyi bir şey çıkarıyorum. Yani iyi bir ihtimal. Ve alıyorum bunu, dip gördüğü yere getiriyorum. Yani şu arkadaşlar, yaklaşık olarak 24 Ocak ile 2024 Ocak ile Ağustos ayları arasında da tekrar zirveye ulaşmasını bekleyebiliriz. Bitcoin'in 2024, 23 demiyorum. 23'te bir ihtimal her şey çok iyi giderse 23'te tabii ki tepe görme ihtimalimiz var. Yok değil. Bilemeyiz çünkü bunu. Ama ortalamaya baktığımızda ortalama bize diyor ki 2023 Ocak'la bakalım tekrar January, February. Aynen. Ocak'la Haziran değil. Ocak. 2024 Ocak'la 2024 Ağustos ayları arasında o 8 aylık bir sapma olabilir. Normal bu. Arasında görme ihtimali var. Ortalama demeyelim. Ortalama yazsak tek rakam çıkması gerekir. Ortalama demeyelim. Biz bunu sapmasıyla hesap ediyoruz. Yani %75, %80, %90 ihtimalle, %90'a kadar çıkmayacağım. %75 ihtimalle 2024 Ocak'la 2024 Ağustos ayları arasında biz zirve yapmış oluruz diye tahmin ediyorum. Ve burada da yine bir 10 ay vakit geçirecek olursa, tamam mı? 10 ay vakit geçirecek olursa 2025'in baharında da tekrar bir ayı piyasası döngüsüne girme ihtimalimiz var. Çünkü bir rallide all time high'a geldiği zaman yaklaşık %10-15-25 düzeltmeler yapıp tekrar yukarıya gidip rally yapmaya devam ediyor. %25 tak, %50-75 hızlı düşüşler yaşayabilir 10 ay içerisinde. %50 düşüş yaşayabilir, %50 düşüş yaşayabilir ki yaşıyor. Yani zirveye çıktığı zaman %50 düşüş gördüğümüz zaman ne yapacağız? Demek ki alım yapacağız. Alım yaptım arkadaşlar, beni takip edin etmeyin. O zamanlar yayın yapıyor olurum olmayayım.
Ama all time high gördüğü zaman Bitcoin %50 düşüş yaptığı zaman alım fırsatıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Minimum hedef tekrar all time high'dır. Minimum hedef. Bu da %100 eder. Yani 100 binden diyelim ki 50 bine düştü Bitcoin. Alım fırsatıdır. Aldığın Bitcoin'i en az 100 binde satmak şartı ile ve tabii ki risk yönetimi yapmak için risk yönetimini de zaten kitapta anlatıyorum. Risk yönetimi nasıl yapılır? Bu kitapta var zaten. Tamam mı? Şimdi buraya kadar tamamız. Bu istatistiksel bir geçmiş. Teknik analiz değil bu. Bu teknik analiz değil arkadaşlar. Bir profesyonel data uzmanına, data statistician'a yani data istatistikçisine bunu sorduğun zaman alacağın cevap aynıdır. Aşağı yukarı. Bilmediğimiz bir tek şey var. Acaba dibi gördük mü, görmedik mi? Bunu bilmiyoruz ki. Yalnız şunu da unutmamak gerekiyor. Bitcoin tepelere giderken bazen %75'in altına bir kere daha inebiliyor. Bir düzeltme daha gelebiliyor. Yani kalkışını yapıp tekrar aşağıya vurup %75'e bir kere daha gidebiliyor. Yani şu. Fiyat 2022 Kasım ile 2023 Mayıs Mart aralığında dip yaptığını düşünecek olursam burada fiyat bir kere daha yukarıya çıkıp %75 düşüşün altına geçip %75 şu all time high zirveden %75 düşüş altına geçerse bir kere daha alım fırsatı verebilir ama bunu bilmiyoruz verecek mi? Uzun bir süre yapmayabilir. Bu geçmişte böyle oldu diye gelecekte bu olacağı anlamına gelmiyor. Bu şu anda elimizde bulunan datalar ile çıkarttığımız bir sonuç. Bana göre son çeyreğindeyiz ayının. Biraz konsolidasyon, biraz akümülasyon yapmayabilir. Bana göre ayının son çeyreğindeyiz. Zaman olarak, fiyat olarak 11 binle gelebilir bilemem. Beklentim 14 bin 12 bin aralığı. Ama 11 binde gelebilir, 7 binde gelebilir, aşağıya vurabilir. Bitcoin'den bahsediyoruz. Her şey olabilir. Ama bu dönüşü yapmayıp uzun süre aşağılarda da gidebiliyor. Nasıl mı? Gösterelim nasıl olduğunu. Hisselere bakacağım. Amerikan hisselerine. Mesela bulalım bir tane. BA'ya bakalım. Boeing. Arkadaşlar bakın. Boeing firması bu çok şey olmadı. Çünkü bu da istatistiksel olarak böyle. Disney'e bir bakalım. Durun bakalım. Türkiye hisselerine bakın. Türkiye'den bakalım dur. Türkiye'den bakacağım. Mesela İzmir Demir Çelik'e bakalım. Bakın arkadaşlar tepe yapıyor tepe yapıyor. Şimdi biz burada desek ki ya bu tepeler falan ama bakın ne kadar sonrası ne zaman 2012'den 2019'a kadar 7 sene sürmüş. Tamam mı? Bir tane vardı çok güzel ama Kron zannedersem. Bak, tepe yapıyor istatistiksel bakıyoruz. %50'ye düşünce geliyor hep yukarıya değil mi? İstatistiksel olarak ben bunu burada alsam 2019 Ağustos ayında bundan 3 sene önce alsam ben 2021 Şubat'a kadar beklemiş oluyorum ve 2021 Şubat'ta da benim yerime gelerek aldığım yerin biraz üstüne çıkarak tekrar aşağıya inip düşüşüne devam ediyor. Kesinlik olmadığı anlamına geliyor ve all time low yapıyor. Tepelerden gördüğünden yani all time low yapıyor. Facebook. Arkadaşlar Facebook tarihinde all time low sadece 2012'de var. Tık 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 hep %25 düşüşlerden tekrar yukarıya çıkmış. Ama burada baktığımız zaman all time low'a kadar gelmiş yapmamış ama %50'nin altına düşmüş. Yani gördüğü tepelerden fiyat %50'nin altına düşmüş. Bedavaya şu an Facebook dağıtılıyor. Birinci alış yeri, ikinci alış yeri bir altı. Nereye denk geliyor piyasalarda? Baktığımız zaman arkadaşlar piyasalarda bu gördüğünüzün aynısını şimdi şurada çıkartalım size. Nerede benim marketim? Dur bakayım. Market nerede ya? Market indikatörü. Nasıl yok?
Şimdi logaritmaya geçelim burada. Bakın arkadaşlar, biraz evvel gördüğünüz seviyeyi bu grafik üzerinde gösteriyor. Grafik üzerinde normal trend halinde gösterirken aşağıda görmüş olduğunuz seviyeler ise trendten bağımsız. Şu gördüğünüz all time high'lar. Hepsi all time high. Şu anda all time high kaçmış? 384.33 kabul. Aşağıya nereye kadar inmiş arkadaşlar? Buraya kadar. Yani all time low şu anda %60.99'muş. Bu şu anlama geliyor. Facebook şu düşüşünde %66, %69 muydu? Kaç? %60.99 düşmüş. Bakalım. Şuradan buraya kadar. %61. 60.99. Daha sonra gördüğü tepelerden hiç bu kadar düşmemiş. Ta ki bu 2 ay öncesine kadar. Haziran. Bence bir kere daha düşüp buraya gelebilir bir ihtimal. Ama olmasa bile benim hedefim kaç? Şu an fiyat burasıysa benim hedefim Facebook'ta %128 yapmak. Yani 1.3 diyelim. 1.3 R diye geçer. R hesaplaması da yine kitabımda mevcut arkadaşlar. R hesaplaması. Yani bir riskine karşılık her bir dolar riskine karşılık kazanacağın dolar. Birin üstünde ise anlamlı ve mantıklı bir yatırımdır bu. Tamam mı? Bu biraz yatırım. Şimdi biz tekrar Bitcoin'e geri dönelim. İndeks. Bakın indeksi seçiyorum. Şurada indeks olduğuna dikkat edin. Bu Bitcoin'in logaritmik görüntüsü. Tamam. Logaritmik görüntüsüne baktığımız zaman şunları bir silelim. Logaritmik görüntüsüne baktığımız zaman arkadaşlar zirveden düşüş ayı, bak zirve ayı, zirve küçük ayı, zirve ayı, zirve ayı, şu pandemi düşüşü, zirve küçük ayı, zirve düzeltmesi, zirve ve ayı. Şimdi arkadaşlar gördüğü zirveden bir sonraki zirveye kadar şu bir sonraki zirveye kadar geçen yeri ilk önce burada seçiyorum. Logaritmikteyiz değil mi? Logaritmikteyiz. Ama bu benim hoşuma gitmedi. Ama zaman olarak gitti. Tamam, zaman olarak zaten önemli olan bizim için. Şu gördüğü zirveye getiriyoruz. Okey, bu bir. Birazcık da ışığını açalım. Tamam. Ve şuraya koyalım. Şuraya. Okey. Hatta bir yanındakine koyalım. Neden? Yok. Buraya koyalım. Peki bir tanesini de yine gördüğü zirveden şuraya kadar getiriyoruz. Teknik analiz falan değil bu. Bu istatistiksel analiz. Şu. Bakalım. Doğru. Bunu da alıp yine bu zirveye koyalım. Bu uzun bir ayı. Tamam. Şimdi yine gördüğü zirveden 2020'ye kadar getiriyoruz. Şuraya. Okay. Ve bunu da alıp yine bu bara koyalım. Şunu silelim artık. Yok silmeyelim. Buraya denk geliyor işte. Bunu da buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burada Ağustos 2023'te yapabilir diyor. Ve Ağustos 2023 ile Şubat 2025 aralığında tekrar zirve yapabilir. Geçmişe baktığınız zaman %80, %90 böyle olmuş. Bu istatistiksel bir çıkarım. Okey. Bu tamamen istatistiksel bir çıkarımdır. Yani Ağustos 2023 bana göre 2024'te olacak. Veya 2024'te bana göre tekrar zirveye çıkmış olabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Buradakine baktık. Buradakilere baktık. Her şey tamam. Biz biraz da şimdi yakın tarihe bakalım. Ay piyasası bitti mi? Bitmedi. Ama bana göre son dönemleri
olabilir. Tamam. Logaritmik grafikteyiz. Logaritmik grafikten günlüğümüze geçelim. Şimdi günlüğümüze baktığımız zaman şöyle bir lineer regresyon trendi çizecek olursak, ki lineer regresyon değil, ben bunu göz kararı çizdim. Şimdi burada aşağıya bu kadar gelir mi? Bana göre bu gelmeyebilir. O kadar aşağıya. Şu olabilir arkadaşlar. Yani şu, bu fiyat buradan sekebilir ve devam edebilir yukarıya. %75'in altına inmek kaydı ile, yani 17.000'in altına inmemiz bence mantıklı olur. Neden mantıklı olur? Çünkü karşımızda bizim şöyle bir bela var. Bizim zirveye gidebilmemiz için gereken zaman buradan kalksa Temmuz 2023. Trend yapar burada. Ona bir şey diyemem. Ama sağlıklı olmaz. Sağlık, bu bela çünkü bunun başına. Bu bela. İkinci belası neresi? Aynısının şuradaki hali. Tamam. Yukarıya gidiyor mu? Evet, gidiyor. Ama ben baktığım zaman arkadaşlar minimum Nisan 2023'e kadar tamamen kapalı. Tamamen kapalı Nisan 2023'e kadar. Yani birazcık mantıklı hareket etmemiz gerekiyor. Mantıklı. Her şeyin çok iyi gittiğini düşünelim. Her şey çok iyi gidiyor. Çok güçlü Bitcoin. O zaman da Ekim 2022 ama çok zor bir ihtimalden bahsediyoruz. Çok zor bir ihtimalden bahsediyoruz. Çünkü çok düşük bir ihtimal. Düşük ihtimaller gerçekleştiği zaman çok daha sert hareket edebilir piyasa. Bakın, tamamen kantitatif analizle yapıyorum. Tamamen istatistiksel yapıyorum. Hocalarımız vardır amenna. Onlar katılır veya katılmaz ama datayı okumak budur. Ortalamada tek bir rakam söylersin. Aralık olarak belirlediğin zaman ister percentile verirsin, ister standart sapmayı kapsarsın. Standart sapmada çünkü bir tane eğri vardır. Çan eğrisi. Çan eğrisinin ortasında bir standart sapmanın arasında kalma ihtimali %68'dir. Bir standart sapma artı bir standart sapma eksi. Ama fiyatlar normal dağılım değildir. Normal dağılım olmadığı için bunu bu şekilde hesaplamak mantıksızdır. Mesela Bollinger Bands yanlıştır. Çünkü Bollinger Bands'te geçmiş istatistiklere baktığımız zaman o bir standart sapma arasında fiyatın kalma ihtimali %42'dir. %68 olması gerekir. O yüzden Bollinger Band mantıklı bir indikatör değildir. Yani istatistiğe aykırı bir indikatördür. Tekrar saatliğe iniyorum. Tak, gelmiş burada. Bunun içine girerse tekrar bu grafiğin, ya bakın çok güzel bir trend yapıyor. Düşüş trendi. Şu bölgeye gelebilir 18.000'e. Gelebilir, gelemez değil. Bakın, her şey olabilir. Ben fiyatın ne yapamayacağıyla ilgileniyorum. Arkadaşlar, fiyat bu şekilde konsolide oluyorsa büyük ihtimalle aşağıya kıracaktır. Büyük ihtimalle yukarıya gittiği zaman sert gider. Bir ihtimal var, bir şansımız var. O da ne biliyor musunuz? Bu düzeltme hareketinin güçlü bir şekilde önümüzdeki haftaya kadar, önümüzdeki hafta içinde, yani çok da uzun değil, Ağustos sonuna kadar diyelim, bu trendin üstüne atması. Yanisi 27.500, 28.000 seviyesinin üstüne atarsa işler o zaman değişebilir. Önümüzdeki hafta. Sene sonunda belki 40.000'lere gideceğiz, 44.000'lere gideceğiz sene sonunda. Yani 2022 Aralık'ta bir ihtimal gidebiliriz. Ona bir şey demiyorum. Ama bu bir an evvel satmanızı gerektiren bir durum mudur? Yani şöyle söyleyeyim. Bir sonraki rallide fiyatın ne kadar devam edeceğini, nerelerde düzeltme yapacağını veya devam edip etmeyeceğini bilmediğimiz için parça parça nasıl alıyorsak parça parça da öyle kar realize edebiliriz. Bana göre yatırımın 3 safhası var. Toplama safhası, bekleme safhası ve realizasyon. Kar realizasyonu. Şimdi biz toplama safhasındayız. Toplama safhasının da sonuna geldik artık. Şimdi bekleme safhasına geçiyoruz. Şimdi 17.000, 14.000 ben tamamım. 11'e inerse veya altına
Biraz daha ekleme yapabilirim ama tamamım yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü benim risk yönetimin planım en başından yapıldı. En başından yapıldığı için ben tamamım. Bekleme safhası en sıkıcı safhadır. Bekle. Fiyat çıkacak. Tam tekrar düşer. Tam öyle çıkacak tekrar düşer. Tam yükselecek. Allah bitti dersin tekrar düşer. Bu bekleme safhası. Tamam mı? Bekleme safhası. Ama en zor olan, en keyifli olanı ama en zor olanı ise realizasyon safhası. Ve aslında bekleme safhası da en zor olanlardan birisi. Çünkü fiyat çıkacak, lan buradan döndü dönecek dersin. Korkarsın satarsın, fiyat 2 katına daha çıkar. Korkarsın satarsın, 2 katına daha çıkar. Bunun için tek seferde değil, mutlaka ve mutlaka parçalı satış yapmak icap eder. Ben sattım, fiyat yükseldi, Allah kahretmesin dememeniz için parça parça çıktıkça biraz kar realizasyonu yapmak icap eder. Çünkü siz bunu yapmazsınız. Olası bir rallide, olası bir parabolik çıkışta dışarıda kalırsınız. Ve %100 yaptığınız zaman ana parayı almak sizi daha da rahatlatır. Eğer orada çok fazla hırsınıza yenilip ben daha çok kazanayım, ben daha çok kazanayım diye bir beklentiye girerseniz bu sizi üzecek sonuçlar doğurabilir düşüşte. Çoğu yatırımcı 35 bin seviyelerinden alıp kaçacak. O yüzden 35 binde bir düzeltme yaşayabiliriz arkadaşlar. Çünkü ortalama yatırımcı, tepeden aşağıya ortalama yatırımcı yaklaşık 35 binde fiyatlanmış durumdadır bugüne kadar. Yani 2000 tepeden olan düşüşten bugüne kadar yatırımcıların ortalaması yaklaşık 30-35 bin seviyesinde fiyatlanmış durumda bu arkadaşlarımız, bu yatırımcılar. Bir kısmı parasını kurtarıp çıkma derdinde. Bir kısmı 100 bin bekleme derdinde. Benim 100 bin değil hedefim. Benim biraz daha yüksek hedefim şu anda. Ama bunu bilmiyorum. Ben zaman analizi yaparak bu defa yapacağım için ben %100 yaptığım zaman zaten ana paramı çıkaracağım dışarıya. Bir sonraki düzeltmelerde tekrar girip ikiye katladığımızı düşünelim. %50 düştüğü zaman, çünkü ortalamada %50 düşüyor. İkiye katladığımızı düşünelim, tekrar ana paramı alacağım. Yukarılarda, yani bu şu anlama geliyor, ana paranı aldın. Senin maliyetin kaç dendiği zaman sıfır bile değil. Eksi maliyet. Çünkü içerideki para da kar. Öyle ya, sen 10 bin, 20 bin dolardan Bitcoin alıp 40 bin dolardan yarısını sattığın zaman senin ortalama maliyetin sıfır oluyor. %75'ini sattığın zaman ne oluyor? Eksi oluyor maliyetin. Yani isterse Bitcoin sıfır olsun. Seni ilgilendiren bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Biraz bu mantıkla yaklaşmak. Kesin işleme kalmak. Yani bir. İkincisi bir de şu var. Pareto kuralı arkadaşlar. 20'ye 80 kuralı. 20 büyüktür 80. Yani sen evdeki halıların %20'sine %80'inden daha çok basarsın. Gardırobundaki kıyafetlerin %20'sini %80'inden daha fazla giyersin. Arkadaşlarının %20'siyle %80'inden görüştüğünden daha fazla görüşürsün. Tüm dünya nüfusunun %28'inin gelirleri %80'inin gelirlerinden daha büyüktür ve o %20'nin içerisinde de 20'ye 80 kuralı çalışır. Bunu unutma. Yani müşterilerinin %20'si %80'inden daha fazla para getirir ve o %20 içinde kalan o grubun da 20'ye 80'i için aynı kanun çalışacaktır sonsuza kadar. Her rakamın %20'sini alabilirsin. Her rakamı 2'ye bölebilirsin. Her rakamı x sayıya sonsuza kadar bölebilirsin. Bunu unutma. Birden küçükse böldüğün rakam büyük rakam çıkar. Birden büyükse küçük rakam çıkar. Bunları hiçbir zaman unutma. Yani bir rakamı iki sayısını 0,50 ile çarparsan 1 alırsın. 0,50'ye bölersen 4 alırsın sonuç olarak. Tamam. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bölme işlemi. Her sayıyı 2'ye sonsuza kadar bölebilirsiniz. Teorik alabileceği fiyat, Bitcoin'in teorik alabileceği minimum fiyat budur.
Teknik olarak Bitcoin'in minimum fiyatı budur arkadaşlar. 7 tane 0 ve 1. 8 dijitten oluşur. Ne ediyor bu? 3, 6, 1000, 10 milyonda bir. Değil mi? Evet, 10 milyonda bir. Mi? 100 mü? 10 milyonda bir ya. Evet. 1 doların 10 milyonda birine eşit olabilir bir Bitcoin. Teknik olarak. Teknik olarak. Ha, öyle ama. Teknik olarak bu. Şimdi teşekkür ederim sevgili Mehmet. Evet, Ethereum'a bir bakalım. Ethereum çizmiş olduğumuz şu yumurtanın altına inmiş, beklediğimiz formasyon gerçekleşmiş. Buradan artık bu yumurtanın dışına çıkmasını bekleyebiliriz. Ama bu kalkıp da tekrardan bir yükseliş geleceği anlamına gelmesin arkadaşlar. Çünkü onun garantisi dediğim gibi yok. Şuraya baktığımız zaman biz bu aradaki farkı ölçüp bunu aşağıya getirdiğimiz zaman zaten sapmasını da buluyoruz. Fiyat sapmasına değmiş durumda. Burası bir destek bölgesidir. Bu destek bölgesinden çıkıp tekrar desteğe değebilir ve hatta çıkıp tekrar desteğe değebilir. Bunu unutmayın. Ancak destek bölgeleri fiyatın aşağısına geçmesinin daha zor olduğu bölgelerdir. Destek bölgeleri fiyatı yukarıya çıkacak bir katalizör etkisi oluşturmamaktadır. Aklımızda tutalım bunu. AVAX. Bakın AVAX'ın aylık görüntüsüne bir bakalım. All time low gelmiş. Diyeceksin ki ya Atilla hocam, all time low nasıl gelir? Daha evvel gördüğü fiyatın çok üstünde. Değil arkadaşlar. Biz bu grafiğe lineer bir skalada bakıyoruz. Lineer skalada bakmak yerine bir şekilde normalize edilmiş bir skalada baktığın zaman all time low görmüşüz. Yani şu tepelerden olan düşüşü görmüş bulunuyoruz. Şu mavi noktalı çizgiler daha evvel gördüğü tepelerden düştüğü en yüksek seviyeler. Daha evvel o seviyeler, şimdi ise %80.90.67. Hayatında ilk defa, tarihinde ilk defa 1 Eylül 2020'den beri AVAX ilk defa %90.67 düşüş yaşamış. İlk defa. Bu bir ilk. Diyeceksiniz ki nasıl? Daha düşük fiyatlar oldu. Olmadı. Fiyat olarak bakmayın mevzuya. Trend olarak bakın. Bu fiyat trend fiyatı ve bu trend hiçbir zaman kırılmayacak. Çünkü bir trend başladığı zaman sonsuza kadar devam edebilir. Ama düşer ama çıkar. Ama düşer ama çıkar. Ancak bu trend kendini yenileyen bir trend, farklı bir trenddir. Lineer bir trend değildir. Non-lineer, yani polinomial bir trenddir. Bakalım buraya. Aylık grafikte tepe yapmış, düşmüş, tepe yapmış, düşmüş, tepe yapmış. Şurası zaten all time low, tepe yapmış. Ve o tepeyi itmiş arkadaşlar. Ve burada bunu çok net görebiliyoruz. Zıplatmış hedefi. Diyeceksiniz ki bu da bana kalsın. Evet, Polkadot'a bakalım. Aynı şekilde all time low görmüş. Hedef yukarılarda. Neresi yukarılarda? Bakın çok güzel tepe yapıyor. Ben olsam Polkadot'u, bakın yatırım tavsiyesi değil, %600 yapmadan bırakma. %100'e geldiği zaman ana paramı alırım. Ne dert edeceğim ya, bana ne? Daha çok kazanmaktan bana ne? Kazanmak önemli olan. Daha çok kazanmak değil. %6, %100. Şuradan zaten 14'e gitse %100 yapacak ya. %100'e gittiği zaman ana paramı alırım. %600'de de pozisyonumun %80'ini kapatırım. %20'si de nereye giderse gitsin. Bana ne? Ha, ne olur? Geçmişe bakalım ne olur? Tepe mi yaptı? Gördüğü tepelerden %50 all time high'dan %50 düştüğü zaman ben yine alırım. Yine %100'de ana paramı çıkartırım. Maliyet 0.
sıfır olmayacağını düşündüğümüz bir senaryodan bahsediyorum. Fiyatların sıfır olmayacağı. BNB all time low görmemiş. Ne zaman görmüş? 21 Şubat'ta görmüş. All time low. Onun haricinde all time low görmemiş. 21 Şubat'ta da görmemiş. Özür dilerim. Bu kalkış hareketi. Bu kalkış hareketi. Bu 21 Şubat'ta gördü, düşüş değil zaten. Kırmızı olması gerekiyor. O yüzden yani böyle şöyle yaparsak hemen şimdilik bunu şey yapmayalım, değiştirmeyelim renklerini. Ama en nihayetinde bu kalkış mumundan dolayı görmedi farz ediyoruz. All time low şu anda hala %83'te. Bu görmemiş. BNB düşer mi? Bana göre düşebilir ve buradaki çıkışta da 2021 Kasım ayındaki tepede de zaten all time high görmemiş. Buradan güçsüzlüğünü anlayın. Evet, iyi durdu. Kabul. İyi durdu. Ama görür mü? Bence %84'ün altına düşebilir bana göre. Bana göre 107'leri görebilir arkadaşlar ve hatta 86'lara bile düşebilir. Bana göre. Bu benim görüşüm. Düşecek mi bilmiyorum. Düşebilir. Solana'ya bakalım. All time low görmüş arkadaşlar. Solana. Yani Solana'yı da mesela ben bugün burada alsam %500 karla iyidir. 500, %600 kar iyidir yani. Anlatabiliyor muyum? Kava. Kava çok güzel bir kağıt. Çok tahmin edilebilir hareketleri var. Güzel bir hisse. All time low da görmüş. Bakalım. Yani tam görmüş diyemeyiz de oralardan dönmüş. Düşebilir biraz daha. Bu kavayı şeyin altına, hani birin altında belki almak icap eder ama yani 0.50'lere falan da gelebilir tabii ki. Ama kava bu trendin altından tekrar dönüyor. Yani şimdi kavayı burada almak çok mantıklı olmaz. Neden? %300, %400 çünkü hedef var. %300 civarında. Daha çok 600-700 hedef varken, yani anlatabiliyor muyum? Ama trade güçlü bir kağıt, güçlü bir coin. O yüzden o aşağılarda belki bir hedef belirlenebilir, yani alım hedefi. Ripple biliyorsunuz all time high yapmadı aslında. Yani şimdi Binance'e göre yaptı. Bilmiyorum, diğerlerine göre bakmak lazım. Mesela Bitrex'te yaptı mı? Yapmadı. All time high Binance'e göre baktığımız için orada yaptığı gibi görüyoruz. 3.29, 3.30 arkadaşlar. Ama Ripple hani yapması da kesin değil tabii ki. Şimdi ben Ripple'a bakıyorum. Ripple'ın başının belasının bittiği tarih 26. Bilemem ki 26'sında, yani 2026 Şubat'ta yapacak mı yapmayacak mı? Orada çıkış gelecek mi gelmeyecek mi? Ama başının belası 2026 Şubat'ta bitiyor. Yani o yüzden uzun vadede beklemek isteyen arkadaşlarımız, yatırımcılar tabii ki yapabilirler. Yani şuna baktığın zaman kesinliği 2026 Şubat'a götürüyor bizi. Anlatabiliyor muyum? 2026 Şubat. Şimdi neye göre analiz ettiğimi söylemeyeceğim. Yani, ama analizim bu yöndedir. Okay? 0.93'ü bunun geçmesi gerekiyor ki gidecek diyelim. Evet, saatlikte bir de bakalım. Yani arkadaşlar, bu konsolidasyon süreleri pek hoş süreler değil tabii. Yani tam böyle istediğimiz vermiyor bize. Evet, burada bir dönüş görüyoruz ama bu dönüş hani böyle çok da fazla iç açıcı bir dönüş diyemeyiz. Video beğenildi mi? Videoyu beğendik mi? 57 like mı var? Videoyu beğenmemişsiniz yine. Tebrik ediyorum sizi arkadaşlar. Ben videoyu daha çok beğenmenizi tercih ederdim. Ama bir beğenmek bazı arkadaşlarımıza maalesef zor geliyor. Peki ilginize hepinizin teşekkür ederim. Güzel bir Ağustos ve güzel bir pazar
geçirmenizi diliyorum. Yarın pazar güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Kitapyurdu.com adresinden kitabımı satın alabilirsiniz. 140 sayfalık bir kitaptır arkadaşlar. İçinde şekiller de var. Risk yönetiminden birçok şeye anlattığımız bir kitap. Videoyu beğenir ve beni desteklerseniz çok memnun olurum. Hepinize güzel, başarılı bir hafta sonu ve önümüzdeki haftaya da güzel başlamanızı ve bitirmenizi temenni ederek yayınımı sonlandırıyorum. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim ve tekrardan eğer bu dönemi değerlendirmek isterseniz arkadaşlar %10 indirim kodunu da aşağıda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.